Merhaba. Bu geceki yayınıma hoş geldiniz. Bugün Christmas. Merry Christmas diyorum kutlayanlara. Ya ben böyle her günü kutlarım açıkçası. Aslında Ermenilerde 6 Ocak'tır Christmas. Ama yani tüm Avrupa bugün, bu gece kutluyor ve yarın onların da Christmas'ını kutluyorum. Merry Christmas diyorum. Şöyle birazcık kamerayı düzenleyeyim, ayarlayayım. Bugün size değişik, güzel bir masal okuyacağım, anlatacağım. Çünkü bazı kısımları mesela uzun, orada daha çok anlatacağım, üzerinden geçeceğim. Ama daha çok okuma olacak bugün. Hoş geldiniz. Ben bir tane moderatör arıyordum. Hmm, moderatör seçtiğim kişim, tamam. Evet, evet, tamam. Selam versin diyordum. Buldum onu. Eee, Yani şu an bir moderatör de var. Bir Garip TV de buradaymış. Neyse ben birini ayarladım zaten moderatör olarak bugün de. Yani baştan şeylerle çıkıyorum artık. Bodyguardlarla çıkıyorum gibi. Yorumları buradan şimdi tam yayını kapamam gerekiyor. O yüzden kapamayacağım. Ama rahatsız edici yorum olursa aynı şeyde sürekli tekrar eden onu yap, bunu yap, onu göster, bunu göster. Ya o zaman moderatör engelleyecek. Ya baştan söylüyorum, uyarıyorum. Yani, hani, bazı kırmızı çizgilerim var. Argoya girmemek zorunda ve ben sizin, uşağınız değilim. Benim canım nasıl isterse o şekilde ben yapacağım bunu. Bugün beyazlar giymek istedim işte. Hah. Bir Garip TV hala moderatörmüş. İyi, iyi. Sağlam o zaman. Yani pek şey yapamazlar. Evet, ben şöyle yerimi alayım. Bir yudum yeşil çayımdan içeyim. Yani moderatör var, fena olur söyleyeyim. Bugün beyaz giymek istedim sonunda çünkü günler uzamaya başlıyor. Tamam, hala geceler uzun ama olsun. Şöyle rahat bir şekilde gireyim. Ben orada yazdım zaten masalın ismini. Çok değişik bir ismi var. Güneşin doğusu ile ayın batısı. Başlıyorum. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ülkenin birinde bir çiftçi yaşarmış. Bu çiftçinin bir sürü çocuğu varmış ama ne yazık ki adam çok fakir olduğundan onlara yeteri kadar yiyecek ve giyecek alamazmış. Çocukları hepsi birbirinden güzellermiş ama bir tanesi, en küçük kızı, o kadar güzelmiş ki onun güzelliğini tasvir etmeye sözcükler yetmezmiş. Mevsimin sonbahar olduğu bir perşembe akşamı dışarıda soğuk, karanlık, yağmurlu bir hava varmış ve rüzgar o kadar güçlü esiyormuş ki kulübenin duvarlarını zangır zangır titretiyormuş. Bütün aile ocağın etrafında oturmuş, her biri bir işle meşgul oluyormuş. İşte bu sırada evin penceresinin camına 3 kere hızlıca vurulmuş. Adam bu havada kim gelmiş olabilir diye merakla kapıyı açtığında karşısına dev gibi beyaz bir ayı çıkmış. İyi akşamlar demiş beyaz ayı. İyi akşamlar diye yanıtlamış adam. Bana en küçük kızınızı verir misiniz diye sormuş beyaz ayı. Verdiğiniz takdirde fakirliğiniz nispetinde zengin olacaksınız. Doğrusu adamın zengin olmaya itirazı yokmuş ama bunu önce kızıma sormam lazım diye düşünmüş ve çocuklarının yanına dönüp dışarıda büyük bir beyaz ayının olduğunu ve eğer kendisine en küçük kızını verirse bütün aileyi zengin edeceğine dair söz verdiğini anlatmış. Kız bu teklifi kabul etmemiş. Hatta bunu duymak bile istememiş. Adam ayının yanına dönüp durumu anlatmış. Yani demokrat bir baba. Ve Perşembe gecesi.
Acaba bir Müslüman masalı mı diyeceğim? Cuma, Perşembe. Neyse. Adam ayının yanına dönüp durumu anlatmış. Beyaz ayı bir sonraki Perşembe akşamı geleceğini ve kızın cevabını tekrar soracağını söyleyip ayrılmış. Hani Perşembe günleri neye çıkarlardı ya? Haremde. Halvete girme. Perşembe günü. Bunun üzerine çiftçi kızını ikna etmek için dil dökmüş, sahip olabilecekleri zenginliği anlatmış. Kızın kendisinin de daha iyi bir hayat yaşayabileceğini söylemiş ve sonunda kız gitmeye karar vermiş. Eski püskü elbiselerini ve çok fazla yer tutmayan öteberisini toplayıp ayıyı beklemeye başlamış. Perşembe akşamı beyaz ayı kızı almak için geri gelmiş. Kızcağız elinde bohçasıyla ayının sırtına çıkmış ve o şekilde yola çıkmışlar. Uzunca bir süre gittikten sonra ayı kıza demiş ki, "Korkuyor musun?" "Hayır, korkmuyorum," diye cevap vermiş kız. "Kürküme sıkıca sarılırsan güvende olursun," demiş ayı. Böylece yola devam etmişler ve çok uzaklardaki bir dağa varmışlar. Beyaz ayı dağ pençesiyle vurunca bir kapı açılmış ve bu kapıdan bir şatoya girmişler. Şatonun altın ve gümüşler içinde parıldayan birçok odası ve ortasındaki upuzun masada ihtişamlı bir ziyafet sofrasının kurulu olduğu bir de yemek salonu varmış. Her şey o kadar muhteşemmiş ki bu manzarayı görmeyen birine anlatması çok zormuş. Beyaz ayı kıza gümüş bir zil vermiş ve ihtiyacı olursa bu zili çalmasını, çaldığı anda o ihtiyacının karşılanacağını söyleyip ayrılmış. Kız bir güzel karnını doyurmuş ve gece olurken yaptığı uzun yolculuğunda etkisiyle çok yorgun olduğunu, uyumak istediğini düşünmüş. Kapı çalmış ve o anda kendisini çok güzel bir odada herkesin üzerinde uyumak için can atacağı bir yatağın başında bulmuş. Yatağın üzerinde ipek yastıklar, altın sırmalı ipek örtüler varmış ve odanın geri kalan kısmında yalnızca gümüşten ve altından eşyalar bulunuyormuş. Kız yatağa girip ışığı söndürdüğünde bir adam gelip yanına uzanmış. Bu adam geceleri bir insana dönüşen beyaz ayıdan başkası değilmiş. Ancak adam her zaman ışık söndükten sonra gelip gün ağırmadan gittiği için kız onun yüzünü bir türlü göremezmiş. Bir süre her şey güzel ve yolunda gittikten sonra gün gelmiş. Kız bütün günü şatoda tek başına geçirdiği ve kendisini çok yalnız geçirdiği için kendisini çok yalnız ve üzgün hissetmeye başlamış. Evine dönmek, annesini, babasını ve kardeşlerini tekrar görebilmek için yanıp tutuşuyormuş. Beyaz ayı kendisine neden üzgün olduğunu sorduğunda ona bütün gün dağın içinde yalnız kalmaktan sıkıldığını, ailesinin evindeyken her zaman kardeşleriyle beraber olduğunu ama şimdi onlardan uzakta olduğu için üzüldüğünü anlatmış. "Onları görmeye gidebiliriz," demiş beyaz ayı. "Ama bana bu konuda söz vermen lazım." "Bir konuda söz vermen lazım. Annenle asla tek başınayken konuşmayacaksın. Sadece diğerleri de yanınızdayken konuşacaksın." Ardından devam etmiş. "Annen elinden tutup seni baş başa kalmanız için bir odaya götürmek isteyecek ama sen buna izin vermeyeceksin. Yoksa başınıza büyük felaketler gelir." Böylece bir pazar günü beyaz ayı kıza hazırlanmasını, ailesini görmeye gideceklerini söylemiş. Kız ayının sırtındaki yerini aldıktan sonra yola koyulmuşlar ve çok uzun süren bir yolculuğun sonunda büyük bir çiftliğe varmışlar. Önünde kardeşlerinin oynamakta olduğu beyaz çiftlik evi o kadar güzelmiş ki insan bu evi sadece seyretmekle bile büyük keyif alırmış. "Ailen artık burada oturuyor," demiş beyaz ayı. "Sana söylediklerimi sakın unutma. Yoksa ikimize de büyük zarar vermiş olursun." Şimdi ayı bunu bu kadar uyarıyor ya, çok büyük ihtimalle kız anasıyla yalnız başına konuşacak. Çünkü yasaklanan şey her zaman tercih edilen şey oluyor. "Merak etme," demiş kız. "Kesinlikle unutma." Kız eve gittikten sonra ayı şatosuna geri dönmüş. Kızlarını tekrar karşısında bulan ailesi o kadar mutlu olmuş ki sevinç içinde kucaklaşmaları neredeyse hiç bitmemiş.
Hayal ettikleri her şeye sahip olan aile üyeleri kıza ne kadar teşekkür etsek azdır diye düşünüyorlarmış. Evet. Kız da yani onlarla konuşuyorlar ve kız da dilediğim her şeye sahibim diye ailesine anlatıyor. Ama tabii ki annesi rahat durmayacak. Öğle yemeğinden sonra annesi tıpkı ayının söylediği gibi kızla kendi odasında yalnız konuşmak istemiş. Beyaz ayının söylediklerini hatırlayan kız ne olursa olsun annesiyle yalnız kalmamaya kararlı olduğu için kadını bir süre oyalasa da sonunda annesi kızını tüm hikayeyi anlatmaya ikna etmiş. Yani işte yapma kızım, yani seni uyarıyor ayı ama dinlemiyorlar. İlla ki yani ben bu şeyi yasağa deleceğim ya da şey gibi işte Adem'le Havva hikayesinde ağaç var yemeyin diyorlar, işte dendi ya, tamam yiyecekler. Bunun üzerine kız gece yatağa girip ışığı söndürdükten sonra yanına bir adamın geldiğini, onu hiç görmediğini, çünkü adamın sabah olmadan yanından ayrıldığını, gündüzleri ise yalnız geçirdiğini, tüm olan biteni anlatmış kız. Annesi, galiba sen geceleri bir yaratıkla birlikte uyuyorsun ama sana onu görmenin yolunu öğreteceğim diyor. Ve şu bir mum veriyor. Elbisenin içine sakla ve o uyuduktan sonra yakıp yanında yatanın kim olduğunu gör diyor. Ama sakın mumun yağını üzerine damlatma diyor. Yani kızın da aklına tabii bir mum saklamak ve hala görmemek falan, yani bunu akıl etmemesi de ayrı bir şey hala. Yani yanında yatanın kim olduğunu merak ediyorsa. Neyse. Böylece kız mumu almış ve elbisesinin iç kısmına saklamış. Akşam olduğunda beyaz ayı kızı almak üzere geri dönmüş. Yola çıktıktan bir süre sonra beyaz ayı kıza annesini kendisiyle baş başa konuşmak isteyip istemediğini sormuş. Kız olayların ayının öngördüğü şekilde gerçekleştiğini inkar edememiş. Bunun üzerine ayı, eğer annenin söylediklerini yaptıysan ikimize de büyük mutsuzluk getireceğini unutma demiş. Hayır demiş kız, yalan söylemiş aslında yani. Konuşmak istedi ama ben sözümü tuttum. Eve vardıklarında kız her zamanki gibi odasına gidip yatağına girmiş. Bir süre sonra adam gelip yanına uzanmış. Gecenin ilerleyen saatlerinde kız adamın uyuduğundan emin olup mumu yakmış ve onun yüzüne yaklaştırdığında yanında yatan kişinin çok yakışıklı bir prens olduğunu görmüş. Prensten o kadar hoşlanmış ki içinde onu o an öpme isteği uyanmış. Yavaşça öpmüş ve o zaman da mumdan 2-3 damla adamın gömleğine damlamış. Ve adam uyanmış tabii. Ah ne yaptın sen diye sızlanmış adam. İkimizin hayatına da büyük acılar getirdin. Eğer bir sene yüzümü görmeden bekleyebilseydin özgür kalacaktın. Kötü kalpli üvey annemin yaptığı büyü yüzünden gündüzleri beyaz bir ayı oluyorum. Geceleri tekrar insana dönüyorum. Ama şimdi seninle aramızdaki her şey bitti. Seni bırakıp onun yanına dönmek zorundayım. Üvey annem güneşin doğusu ile ayın batısı arasında kalan bir şatoda 3 karış uzunluğunda burnu olan bir prensesle birlikte yaşıyor. Ve şimdi o prensesle evlenmek zorundayım. İşte yani kendi etti kendi buldu. Kız ağlayıp sızlanmış ama fayda etmemiş çünkü prens gitmek zorundaymış. Bunun üzerine kız kendisini de yanında götürmesini istemiş ama hayır, bu da mümkün değilmiş. Bari demiş kız, bana yolu tarif et ki peşinden geleyim. Bunun da mümkün olmadığını söyleme bana. Bunu yapabilirsin demiş adam ama oraya giden bir yol yoktur. Şato güneşin doğusu ile ayın batısı arasında kalır ve oraya asla ulaşamaz. Sabah olduğunda kız karanlık bir ormanın içinde uyanmış. Ortada ne prens ne de şato varmış. Yanı başında evinden gelirken getirdiği içinde yırtık pırtık elbiselerinin olduğu bavulu varmış ya da bohçası.
Rüya görmediğinden emin olmak için gözlerini ovuşturmuş, ardından uzun uzun ağlamış. Ağlamaktan bitkin düşünce yola koyulmuş. Günler boyunca yürüdükten sonra vardığı büyük bir dağın yamacında elinde altın bir elma ile oturan yaşlı bir kadına rastlamış. Kız bu yaşlı kadına güneşin doğusu ile ayın batısı arasındaki bir şatoda üvey annesiyle yaşayan burnu 3 karış uzunluğunda bir prensesle evlendirilecek olan prensi nasıl bulabileceğini sormuş. Sen onu nereden tanıyorsun diye sormuş yaşlı kadın merakla. Onun aslında evlenmek istediği şu kız yoksa sen misin? Evet, o kız benim diye yanıt vermiş kız. Demek sensin ha demiş ihtiyar kadın. Benim de tek bildiğim onun güneşin doğusu ile ayın batısı arasında kalan bir şatoda yaşıyor oldu. Oraya ulaşmanın çok uzun zaman alacak olduğu ve tabii ulaşabilirsem. Atımı ödünç alıp komşum olan yaşlı kadına git. Belki o sana prensi nasıl bulacağını söyler. Oraya vardığın zaman atın sol kulağına hafifçe vurursan eve kendi başına geri döner. Unutmadan bu altın elmayı da yanına al. Bu sefer zehirli elma yerine altın elma var. Böylece kız ata binmiş ve çok uzun bir yolculuktan sonra vardığı başka bir dağın yamacında bu sefer elinde altın bir tarak olan başka bir yaşlı kadına rastlamış. Kız güneşin doğusu ile ayın batısı arasında bulunan şatoya nasıl gideceğini sormuş. Yine aynı durum oluyor. Yine yaşlı kadın buraya nasıl gideceğini bu altın taraklı kadın bilmediğini ve komşusunu gitmesini söylüyor. Yine atını falan veriyor ve altın tarağı veriyor bu genç kıza. Kız tekrar ata binmiş ve yola çıkmış. Çok uzun bir yolculuktan sonra bir büyük dağın daha yamacına varmış. Burada yaşlı kadın altın bir çıkrıkla yün eğiriyormuş. Ona da prensi nasıl bulabileceğini söylemiş yine. Güneşin doğusu, ayın batısını soruyor. Her şeyi anlatıyor. O da bilmediğini söylüyor ve atını ödünç veriyor ve doğu rüzgarına gitmesini söylüyor. Bilmiyorum ama doğu rüzgarını bulursan iyi edersin diyor. Seni şatoya götürebilir diyor. Altın çıkarığını kıza veriyor. Kız yine uzun ve yorucu bir yolculuğun sonunda doğu rüzgarını bulup ona güneşin doğusu ile ayın batısı arasında yaşayan prensi nasıl bulabileceğini soruyor. Evet demiş doğu rüzgara. Böyle bir prensten ve şatodan bahsedildiğini işitmiştim. Ama ben çok uzaklara esmediğimden oraya giden yolu bilmiyorum. Eğer istersen seni kardeşim batı rüzgarına götürebilirim. O benden daha uzaklara estiği için şatonun yolunu biliyor olabilir. Şimdi buradaki rüzgarlardan hani doğu rüzgarı, batı rüzgarı yönleri hatırlayın. Sizce hangi rüzgar en uzağa esiyordur ve sonunda hangi rüzgar onu götürecek? Yani buraya yorumlara yazabilirsiniz. Merak ediyorum kim yanıt verecek. Sonrasında ya da birazdan bakarım. Bayağı bir engellemeler var yani. Ne yapayım? Hani siz kaşınıyorsunuz. Evet, hangi rüzgar acaba kızı götürecek? Tahminleri alayım şimdi bir bakayım. Bir rüzgar yönü yazacak yok mu? Karayel neresi? Nere rüzgarıdır? Yani yön olarak düşünün. Hani doğu batı falan filan diyorduk ya. Gerisine çok demiyorum. Neyse. Şimdi ben lodos değil. Ayrıca dediğim gibi yön istiyorum sizden. Nereden eser? Mesela lodos nereden eser? Karayel nereden eser? Hiç yani yıldız diyorsunuz. Yıldız nereden eser? Yani sonunda kuzey diyen çıktı. Ha bu arada böyle şeyler yollayabiliyorsunuz. Hediyeler, rozetler onları da beklerim. Ah tamam kuzey dedik aldık cevabı bu kadar ipucu verdikten sonra. Ama ilk biri Karayel demişti. Doğru çıktı ama Karayel de kuzeyden kuzeybatı falan gibi ama devam edeceğiz şimdi ben şey yapayım. Kitabın ismini gizliyorum. Masalın ismi var. Zaten bu bir derleme masal kitabı. Norveç masalı diyor.
Evet. Şimdi batı rüzgarı, üzerime bin de seni ona götüreyim. Kız rüzgarın üzerine çıkmış ve büyük bir hızla gidecekleri yere varmışlar. Doğu rüzgarı kardeşinin yanına gidip beraberinde getirdiği kızın prensin aslında evlenmek istediği kız olduğunu, şimdi prensi bulmak için güneşin doğusu ile ayın batısı arasındaki şatoyu aradığını söylemiş ve şatoya giden yolu bilip bilmediğini sormuş. Hayır demiş batı rüzgarı, o kadar uzağa ben hiç esmedim. Ama istersen ikimizden daha güçlü olan güney rüzgarına götürebilirim. Ve güney rüzgarına götürüyor doğu rüzgarı. Üzerine binde güney rüzgarını varmışlar. Batı rüzgarı güneşin doğusu ile ayın batısı arasındaki şatoya giden yolu aradıklarını soruyor. Güney rüzgarı da ah evet demiş. Bu kız o kız mı? Kendimi bildim bileli oraya eser dururum ama ne yazık ki ben de hiç o kadar uzağa esmedim. Eğer istersen seni kardeşim kuzey rüzgarına götüreyim. İşimizde en yaşlı ve en güçlü olan odur. Aradığı şatonun nerede olduğunu eğer o da bilmiyorsa kimse bilmiyor demektir. Ve kuzey rüzgarına gidiyorlar. Kuzey rüzgarı ne istiyorsunuz diye kükremiş buz gibi sesiyle. Benim demiş güney rüzgarı, yanımda da güneşin doğusu ile ayın batısı arasındaki şatoda yaşayan prensle evlenmesi gereken kız var. Şatoya giden yolu bilip bilmediğini sormak istiyor. Evet demiş kuzey rüzgarı. Şatoya nasıl gidildiğini biliyorum. Bir seferinde oraya bir kavak yaprağı uçurmuştum ama o kadar yorulmuştum ki ardından birkaç gün hiç esememiştim. Yine de sizin için o kadar önemliyse ve benimle yolculuk etmekten korkmuyorsanız üzerime binin bakalım. Oraya kadar yine esebilecek miyim? Oraya gitmem şart demiş kız ve bunun için ne gerekiyorsa yaparım. Ne kadar hızlı esersen es korkmam. Çok iyi o zaman demiş kuzey rüzgarı ama bu gece burada uyumalısın çünkü oraya varmak için sabahtan yola çıkmamız lazım. Tabii eğer varabilirsek. Kuzey rüzgarı ertesi sabah erkenden uyandırmış, ardından kendisini şişirip o kadar büyük ve güçlü bir hale getirmiş ki görüntüsü bile korku vericiymiş. Kızı da alıp yükselmeye başlamış ve öyle yükseklere çıkmış ki eğer durmasa gökyüzünün sonuna varacaklarmış. Aşağılarda ise şiddetli kasırgayla ağaçlar, evler havalanmış. Denizin üzerindeki tekneler kayalara çarpıp parçalanıyorlarmış. Bu şekilde döne döne uzun bir süre gittikten sonra kuzey rüzgarı yorulmaya başlamış. Ben de yoruldum herhalde. Artık gücü tükendiği için alçalmaya başlamışlar. Sonunda o kadar alçağa inmişler ki dalgalar zavallı kızın ayaklarını yalamaya başlamış. Korkuyor musun diye sormuş kuzey rüzgarı. Korkmuyorum demiş kız ve gerçekten korkmuyormuş. Zaten artık karadan çok uzakta da değillermiş. Kuzey rüzgarı kalan tüm gücünü toplayıp kızı sahile, güneşin doğusu ile ayın batısı arasındaki şatonun dibine atmayı başarmış. Ama kendisi o kadar yıpranmış ve tükenmiş ki evine dönebilmek için uzunca bir süre orada kalıp dinlenmesi gerekmiş. Ertesi sabah kız şatonun duvarının dibinde oturmuş elindeki altın elma ile oynuyormuş. Prensin zorla evlendirileceği uzun burunlu prenses onu pencereden görmüş ve aşağı doğru seslenmiş. Altın elman için ne kadar istersin? Bunu para veya altın karşılığında alamazsın diye yanıt vermiş kız. Para veya altın ile alamazsam karşılığında ne istersin diye sormuş prenses. Şatoya girmemi ve geceyi burada yaşayan prensle geçirmemi sağlarsan altın elmayı sana veririm demiş kız. Tamam kabul ediyorum demiş. Kafasında hemen bir plan kuran uzun burunlu prenses. Böylece altın elmayı almış ama ancak kız gece prensin odasına girdiğinde adamı uyurken bulacakmış. Zavallı kız prense seslenmiş, onu kolundan tutup sarsmış. Ağlamış, sızlanmış ama ne yaparsa yapsın uyandıramamış. Sabah gün ağrır ağırmaz uzun burunlu prenses gelip kızı dışarı çıkarmış. Dışarı çıkan kız bir süre sonra tekrar duvarın dibine oturup bu defa altın tarakla saçlarını taramaya başlamış.
Önceki gün olanlar yine aynı şekilde tekrarlanmış ve kız yine geceyi geçirmek istemiş. Gece bir de gidiyor ki prensin odasına. Prens yine horul horul uyuyor. Ağlayıp sızlamış ama uyandıramamış. Ertesi gün yine aynı olay oluyor. Bu sefer çıklıkla oynuyor kız. Ve ne oluyor? Aynı şeyleri istiyor ve prensin yanında geçirmek istiyor geceyi. Ya aslında aynı şeyi tekrarlıyor ve prenses de o uzun burunlu da aynı şeyi yapıyor. Yani hala yani çok fazla şansına güveniyor bu kız. Tamam demiş prenses ve yine geceyi geçirmesi için şatoya alıyor. Yalnız bu sırada şatoda prensin odasının bitişiğinde bir odada yaşayan iyi kalpli cüceler varmış. Ve bu cüceler prense 2 gündür odasından ağlayan, sızlayan bu kadının sesinin geldiğini bildirmişler. Prens o akşam prensesin kendisine getirdiği içeceği içinde uyku ilacı olduğundan şüphelendiği için içer gibi yapmış ama bir fırsatını bulup dışarı dökmüş. Böylece kız geceliğin odasına geldiğinde prensi sonunda uyanık bulmuş. Oraya nasıl geldiğini, başından geçenleri kısaca anlatmış. Tam zamanında geldin demiş prens. Çünkü yarın evlenmem gerekiyor ve ben uzun burunlu prensesle evlenemem. Yani halvete girmesi gerekecek, istemiyor tabii. Bana yalnız sen yardımcı olabilirsin. Yarın düğünden önce gelinimin ne kadar becerikli olduğunu görmek istediğimi söyleyeceğim ve senin üzerine 3 damla yağ damlattığın gömleğimi temizlemesini isteyeceğim. Yalnızca yani şöyle bir şey oluyor. İyi kalpli cücelerin yaptığı bir büyü sayesinde gömlekteki lekeleri yalnızca kalbi temiz olan biri çıkarabileceği için kötü kalpli prenses bunu başaramayacak. Kızın kötü kalpli olduğundan da emin. Bunun üzerine ben bu gömleği temizlemeyen bir kadınla asla evlenemeyeceğimi söyleyeceğim. Yani karı değil de yani eş değil bir hizmetçi arıyor belki de prenses de olsa. O geceyi prens ile kız mutluluk ve keyif içinde geçirmişler. Ertesi gün düğün başlamadan önce prens kararlaştırdıkları gibi gelinin ne kadar becerikli olduğunu görmem lazım demiş. Buna hakkım var diye yanıtlamış üvey anne. Çok sevdiğim ve düğünümde giymek istediğim bir gömleğim var. Ama bu gömleğin üzerine 3 damla yağ dökülmüştü. Ben de ancak bu lekeleri çıkarabilecek bir kadınla evlenebileceğimi yemin etmiştim. Eğer prenses bu lekeleri çıkaramazsa onunla evlenemem. Bunun kolaylıkla üstesinden gelinebilecek bir sorun olduğunu düşünen üvey anne ve gelin teklifi kabul etmişler. Uzun burunlu prenses gömleği yıkamaya başlamış ama yıkadıkça temizlemek bir yana lekeler tüm gömleğe yayılmış. Ah, şu yaptığına bak demiş kötü kalplilerden yaşlı olanı. Yani prensin üvey annesi. Bana bırak, bir sürede o temizlemek için çabalamış ama gömlek gittikçe daha da kararmış. Ayşe teyze lazımmış sanırım bu arada. Kadın gömleği oldukça lekeler daha siyah ve daha büyük olmuşlar. Ardından şatoda yaşayan diğer kötü kalpli kimseler de yağ lekelerini çıkarmayı denemişler. Bayağı reklama bağladı. Çamaşır suyu reklamı gibi. Ama gömlek her seferinde biraz daha kararmış ve sonunda öyle bir hal almış ki görenler gömleğin baca temizlemek için kullanıldığını sanabilirlermiş. Ne yaptınız böyle diye bağırmış prens. Hiçbiriniz işe yaramazsınız. Dışarıda duvarın dibinde oturan bir dilenci kız var. Eminim ki o bile sizden daha beceriklidir. Gidin bunu getirin bana demiş. Kızı getirmişler. Bu gömleği temizleyebilir misin diye bağırmış prens. Bilemiyorum demiş kız ama denerim. Ve gömleği suyun içine basmış, ovalamaya başlamış. Az sonra sudan çıkardığında gömlek kar gibi bembeyazmış. Benim evleneceğim kız sensin demiş prens. İşte yani erkeğin kalbine giden yol mutfak değil de gömlek çitilemek demek ki. Bunun üzerine prensin üvey annesi o kadar kızmış, o kadar bozulmuş ki kıskançlığından olduğu yerde çatlayıvermiş.
Uzun burunlu prensesle birlikte şatoda yaşayan diğer kötü kalpli kimseler de çatlamış. Ve bunlardan kimse haber alamamış. Büyük ihtimalle çatladıkları söyleniyor. Prens ve sevgili gelini şatoda hapsedilmiş olan bütün iyi kalpli cüceleri serbest bırakmışlar. Ardından yanlarına alabildikleri kadar altın, gümüş ve mücevher alarak güneşin doğusu ile ayın batısı arasındaki şatoyu terk edip uzaklara göçmüşler ve beraber mutluluk içinde bir hayat sürmüşler. Evet, masalımız bitti. Nasıl, beğendiniz mi? Evet, bayağı kişiler engellenmiş. Sizi uyarmıştım. Benim de tabii şeylerim var, kurallarım var, prenseslik kuralları. Yani. Yani bu bir masaldı, evet. Bir dahakine mitoloji okuyacağım. Yani biraz daha tarihi öğeleri olan, bayağı şu günlerde masal oldu. Biliyorsunuz Gılgamış'ı öyle şey yapamıyorum ama bir gün anlatırım size. Ama bir dahakine sizin tercihiniz nedir? Yine İskandinav mitolojisinden okuyayım mı size? Yani Viking mitolojisi gibi bir şeyler okumayı düşünüyorum tekrar. Bazı ısmarlayacağım falan da kitaplar vardı da o da olur. Türk mitolojisinden de aslında pasajlar istiyorum. Böyle bir şey yaparız. TikTok'ta aslında yarın öbür gün falan, yani yarın olmasa da yakında canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Avatar filmine gideceğim bir arkadaşımla. O zaman oradan sohbet ederiz diye düşünüyorum, yani film üzerine. Kavala mı okudum? İskandinav, hayır bilmiyorum. Çeşitli sahnede de değişiklikler yapacağım, yani ya da ayarlamalarda da. Şimdilik böyle devam etmek istedim çünkü bir sürü videom silindiği için bu pek kalmadı. Devam ediyorum. Teşekkür ederim mesajlar için, takibiniz için. Dune mu? Ha, Dune filmini. Dune filmi hakkında konuşurum ve çok sevmiştim. Geçen sene izledim de hani eski kalır diye düşündüm. Yoksa şey yaparız yani. Bazı filmler hakkında sohbet etmeyi düşünüyorum bir arkadaşımla. Keyifli olur. Onları TikTok'ta yaparım diye düşünüyorum. Ama burada böyle okumalar olacak. Resim yapmayı falan da düşünüyorum. Başka postlar olacak. Siz de bana yazın, yani hani şuradan olursa çok sevinirim diye. Mikrofon hallediyorum. İşte bu hafta sonu ısmarlayacağım bir ayrı yaka mikrofonu. Birkaç değişik şey yapmayı düşünüyorum zaten. Teşekkür ederim güzel mesajlarınız için. Tekrar David Lynch, Dune filmini izlemiştim. Evet, üzerine de konuşurum aslında. Geçen seneki Matrix. Çünkü Matrix'in devamını kimse sevmemişti. Evet, evet, süper like'larınız için çok teşekkür ederim. Evet, mikrofon olacak zaten. Yani çeşitli sürprizler, böyle denemeler olacak. Ayarlamayı yapabilirsem aslında resim yaparken de bir şeyler anlatmak istiyorum ama bilmiyorum. Bunlar biraz daha teknik şeyler. Böyle. Yani mikrofon için yazanlar şey yapabilir bana, yani lütfen. Imm, Ayrıca mail atabilirsiniz ya da başka konularda da. Yani sorularınız için, çünkü mail adresim zaten YouTube sitesinde var. Birazcık söylemesi zor bir mail adresi. Yazayım isterseniz şöyle. Emm, Ay, yapamadım. Ben buraya mail adresimi de yazacağım. Videonun ilk yorum olarak onu da tuttururum. Görüşmek üzere. Ya, çok güzel mesajlar oluyor. Ben de kaçamıyorum, gidemiyorum. Al. Hatta şey yapsak mı ya acaba? Yarın, yani filmler üzerine falan bile bir canlı yayın yapabiliriz bir arkadaşımla TikTok'ta. Olabilir, yani takip ediyorsanız. Katıl butonunu da ayarlıyorum. Hafta içi mi canlı yayın yapayım? Ya bilmiyorum. Mesela şu anda YouTube'da ne yapacağım?
işte bir gün yayın yapıp bir gün yapmayabilirim falan. Şu aşamada biraz daha sık yayınlar yapmayı düşünüyorum zaten. Ay, TikTok hesabım falan tüm hesapları ben buraya, iliştirdim. Tekrar, yorum olarak en üst mesajda olacak. Ayrıca, buraya da ben mesela diğer, neydi? Oynatma listeleri var. Orada da diğer masalları bulabilirsiniz oynatma listesinde. Yani ben bunları sürekli, iliştiriyorum. TikTok benim de çok tarzım değildi ama bazı sistemleri daha oturmuş diye TikTok kullanın dediler. Arada Instagram'dan yapıyorum. Böyle oluyor ama buradan sık sık buluşacağız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Herkese güzel hafta sonları diliyorum. Merry Christmas.